8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Evet, şimdiki misafirimiz girişimsel kardiyolog doçent doktor Şükrü Akyüz. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyim valla, sizi sormalı. Bizler de iyiyiz, sağ olun, teşekkürler. İlk sorumla başlıyorum müsaadenizle. buyurun. Hocam stent nedir? Stent, kalp damarı darlıklarında ya da tıkanıklıklarında kullandığımız bir cihaz. Evet. Bu tıkanık ya da darlıkları açmamızı sağlayan ve açık kalmasını devam ettiren böyle telden örme metalik ince bir boru aslında. Temel amacı kalp krizinde asıl tedavi yöntemi olması. Bir de kalp krizi olmasa bile bu darlıklardan dolayı kalbinde zorluk yaşayan, göğüs ağrısı, nefes darlığı çeken insanların rahatlamasını sağlamak. Bunun dışında pek çok nadir kullanım yeri de var ama temel kullanım yeri bu ikisi aslında. Evet. Hocam genellikle anjiyo ile stent hep karıştırıyorlar halkımız veya pek çok kişi de karıştırıyor bunu. Anjiyo nedir, stent nedir, faydaları nelerdir, hangisi tedavi amaçlıdır, hangisi tanı amaçlıdır? Biraz detaylı bir şekilde anlatır mısınız? Aslında stent anjiyonun devamı olduğu için halk arasında karıştırılması bence çok doğal. Anjiyo bir tanı yöntemi. Yani bizim kasıktan ya da el bileğinden kalbe gönderdiğimiz ince, uzun, esnek borular yani kateterlerle kalp damarlarının filmini çekmemize biz anjiyo diyoruz. Anjiyo damar demek zaten. Evet. Çektikten sonra bir darlık görürsek ona müdahale ettiğimizde işlemin adı değişiyor. Stent işlemi oluyor. Yani aslında birbirini tamamlayan biri tanı, biri tedavi yöntemi. Yani hastalar bazen anjiyoyla damarımı açtılar diyorlar. Kısmen doğru ama aslında yanlış. Anjiyoyla teşhis ettiler, sonrasında stent takarak tedavi ettiler. Olması gereken cümle. Bir de balon denilen bir şey var. Evet. Yeni bir onu da bahseder misiniz? Stent çıkmadan önce sadece balon yapılırdı. Aslında asıl açma mekanizması balon. Darlıkların içerisinde inik bir balonu şişirdiğiniz zaman itme gücüyle o darlığa neden olan yağları köşelere iterek damarın içindeki boşluğu açıyor. Ancak görülmüş ki sadece balon yapılırsa orası tekrar bir mağaranın çökmesi gibi tekrar çöküyor üstüne. Çökmesin diye oraya bir iskele koyuyoruz. Dayanak sağlıyor. İşte o iskelenin adı stent. Dolayısıyla günümüzde sadece balon yaptığımız durum son derece nadirdir. Hemen her darlıkta balon yaptıktan sonra stentle orayı tamamlarız. Hocam bypass da yine kalp damarını açmak için yapılan bir yöntem. Evet. Peki bypass yerine stent yapılması nasıl? Eskiden bu sorunun cevabı hemen hemen her zaman bypass olacak hasta bypass olmalı. Stent olacak grup azdı. Çünkü bir insan çok düzgün bir yere stent konabilirdi ve çok kompleks yani zor yapılabilen bir damarı varsa ki örnekler taş gibi sertleşmiş bir kalp damarı, çatallanan, ikiye ayrılan kalp damarı, kıvrımlı damar, tam tıkalı, uzun süredir tıkanmış damar gibi durumlar klasik stentlemeyle çözülemezler. O yüzden de bunlar hep bypass'a yönlendirilirdi ama son 10 yıl içinde her şeyde olduğu gibi teknoloji öyle bir gelişti ki, öyle aletlerimiz ortaya çıktı ki biz bunları bazen tünel açan araçlar gibi matkaplarla delerek, bazen bıçaklı özel balonlar kullanarak, bazen iğneli balonlar kullanarak ve bunları kullana tecrübemizi de geliştirerek günümüzde artık bypass kararı verilen insanların yaklaşık %80-90'ını kompleks stentleme dediğimiz ameliyatsız yöntemlerle çözüyoruz. Gerçekten de hocam daha az duyuyorum ben de çevremde yani bypass operasyonu, stent, anjiyo bunlar daha çok müdahale ve daha süreç olarak hastanın konforu açısından da günlük hayatına dönüş açısından da daha rahat sanırım. Çok daha konforlu. Evet, konforlu. Ertesi gün evine gönderiyoruz çoğunlukla. Evet. Bazen aynı gün bile gönderebiliyoruz. Bypass'ta ise bir hafta kadar hastanede yatıyor. Ama şunu yanlış bir mesaj vermeyelim. Hala %10-20 kadar kişide gerçekten stent uygun değildir. Bypass olmak zorundadır. Yani günümüzde hala bunun kullanılması gereken durumlar var. Herkese stent takılamaz. Ama bunlar teknik detaylar. Burada içine girmek istemem. Hocam peki stent dışında yine kalp ameliyatına alternatif ameliyatsız bir yöntem var mı? Var, hem de çok. Zaten tek yaptığımız iş o değil. Örneğin artık kalp kapaklarını bile ameliyatsız yöntemle kasıktan kalem çapındaki bir delikten kalbe gönderdiğimiz kateterlerle kalp kapağını değiştirebiliyoruz. Kalbi durdurmadan ve göğsü kesmeden.
Bunun dışında kapak darlıklarını yine ameliyatsız balonla şişirerek açıyoruz. Kapak kaçaklarını mandal takarak kapatıyoruz. Kalp deliklerine şemsiye takarak delikleri kapatıyoruz. Doğuştan çok sık görülen futbolcuların sıklıkla sahada ölmelerine neden olan HKM denilen bir hastalık kalp duvarı kalınlaşmasıdır. Cerrahlar keserek yarısını alarak inceltirler. Biz onu ameliyatsız yöntemlerle inceltiyoruz. Gibi pek çok durum var. Günümüzde sadece 2 kapak kaldı tam değişimini yapamadığımız. Birkaç yıl içerisinde çalışmaları devam ediyor. Onlar da gelecek. Yani pek çok duruma girişimsel kardiyologlar ameliyatsız yöntemle günümüzde müdahale ediyor. Az birkaç hastalıkta yakında Hocam bu yapılacak kapak olacak. değişimi nasıl yapılıyor? Yani kapak sonuçta hani cerrahi yapmadan orada bir düşünün, stent gönderiyorsunuz. Onunla Evet. nasıl kapak? Yani kesilip yeni bir kapak dikiliyor mu? Nasıl oluyor? Aslında kalp kapağı değiştirme lafı zaten yanlış. İngilizce'de buna implantasyon diyoruz. Yani aslında eski kapağı çıkarmıyoruz. Kenarlara doğru onu itip onun eskiden olduğu yere yeni kapağı koyuyoruz. Dikiş atmadan nasıl tutuyor o kapak orada? Çünkü eski kapak o kadar kireçli ki tebeşir gibidir. Sizin oraya koyduğunuz ve kenara doğru itme gücüyle duran kapak o kireçten dolayı kayamıyor, hiç kaymıyor. Biz kirecin sürtünme etkisi nedeniyle kapağı oraya sabitliyoruz ve bunu tabii ki test ediyoruz ve hiçbir sorun da olmuyor. Kapak ama aslında tabii ki şöyle şu kadar bir şey. Kasıkta ama bu kadar delik açmıyoruz. Kapak esnek nitinol dediğimiz metalden yapılma, alaşımdan yapılma. Kalem çapındaki kateterimizin içine sündürülmüş, ezilmiş, sıkıştırılmış halde duruyor. Biz onu kateterden dışarıdan kumandasıyla çıkardığımızda bir çiçek gibi açarak kendini büyütüyor ve olduğu yere yerleşiyor. Kalp de hiç durdurmadığımız için, çalışmaya devam ettiği için kapağı takar takmaz çalışmaya başlıyor. Her şeyi kontrol ettikten sonra kapağı ayırma düğmesinden ayırıyoruz zaten. Hocam bu ameliyatsız yöntemler kulağa çok hoş geliyor. Ama bunlar kalp ameliyatının hastaya, daha doğrusu kalbe sağladığı faydayı sağlayabiliyor mu? Sağlamak zorunda zaten. Sağlamazsa yapmamak lazım. Amacımız o. Evet. Zaten bu anlattığım her şeyin bilimsel çalışması var. Pek çok durumda ameliyatla kalbe sağlanan fayda eşit durumda. Buna kalp kapağı değişimi de dahil. Bazı durumlarda örneğin kalp deliklerinde ameliyattan üstün, daha faydalı. Bazı durumlarda ise ameliyattan bazı hastalıklarda yaptığımız işlemleri kastediyorum. Ameliyat kadar etkili değil. O yüzden onu sadece ameliyat olamayanlarda yapıyoruz. Yani bu hastalığa göre değişiyor. Ama az önce saydığım bir sürü hastalık saydım. Bunların yaklaşık %80'inde 90'ında ameliyat kadar etkindir. Kalbe sağlanan fayda. Avantajı ne ama o zaman peki bunun? Ertesi gün gitme, hızlı iyileşme, yara izi olmaması, bu yüzden hastanın ağrı sızı çekmemesi, kesilere bağlı psikolojik travmalara yaşamaması gibi durumlar. Dezavantajı ne? Biraz daha yeni teknoloji olduğu için daha pahalı olması. Ama tıbbi anlamda kalbe yaptığımız fayda genel olarak benzer olur. Zaten benzer olmayan durumlar bizim doktorlar kafasına göre tırnak içinde karar vermez. Kılavuzlarımız var. Bütün dünyada doktorlar toplanır. O kılavuzlarda şu hastaya şu yapılır, bu hastaya bu yapılır, alternatif budur der ve biz onlara uyarız. Evet, çok güzel hocam. Hocam şunu sormak istiyorum son bir soru olarak da. Mesela çocuk kardiyovasküler cerrahları vardır bu doğumsal anomaliler için. Evet. Girişimsel kardiyoloji de yine pediatrik girişimsel kardiyologlar ile normal girişimsel kardiyologlar farklı mı? Aynı. Farklılar ama çakıştığımız bazı yerler var. Yani onların 100 tane hastalığının 90'ını sadece onlar yapıyor. Bizim 100 tane hastalığın 90'ını sadece biz yapıyoruz. Ama 10 tane hastalık var ki doğuştan gelmiş, onlar yapacak aslında. Ama hasta büyümüş, 25 yaşına gelmiş, bize denk geliyor. İşte o %10'luk grup iki ekibinde ortaklaşa tedavi ettiği şeyler. Ki genellikle bunlar ya pulmoner kapak dediğimiz bir kapağımız var. Ya onun darlığıdır ya da kalp deliğidir. Geri kalanlarda çakışmayız, farklıdır. Hocamla bugün biz stentten bahsettik, anjiyodan bahsettik, bypass'tan bahsettik. Evet, ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederiz Ben katıldığınız teşekkür ederim, için. sağ olun. Evet, bugünkü misafirimiz girişimsel kardiyolog, doçent doktor Şükrü Akyüz'ydi. Evet, 8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.